Ders 1. Egzersiz yapmak için motive kalmak için herhangi bir ipucu var mı? Egzersiz yapmak için motive kalmak için herhangi bir ipucunuz var mı? Kesinlikle. Bir ipucu, zevk aldığınız aktiviteleri bulmaktır. Bu mantıklı. Eğlenceli olduğunda motive olmak daha kolaydır. Diğer bir ipucu da gerçekçi hedefler belirlemek ve ilerlemenizi izlemektir. Yani yol boyunca küçük başarıları kutlamak mı? Kesinlikle. Sizi motive eder ve ivme oluşturur. Egzersizde tutarlı kalmaya ne dersiniz? Bir rutin oluşturmak ve egzersiz programlarını planlamak yardımcı olabilir. Anlıyorum. Egzersizi gününüzün düzenli bir parçası haline getirin. Ve bir egzersiz arkadaşı bulmak, hesap verebilirlik sağlayabilir. Birbirlerini yolunda tutmak için bir egzersiz ortağına sahip olmak gibi. Evet, sosyal bir yön katar ve daha keyifli hale getirir. Paylaşabileceğiniz başka ipuçları var mı? Egzersizlerinizi karıştırmak ve yeni aktiviteler denemek onu ilginç tutar. Çeşitlilik işleri taze tutar ve can sıkıntısını önler, değil mi? Kesinlikle. Vücudunuzu dinlemeyi ve gerektiğinde dinlenmeyi unutmayın. Dinlenme ve iyileşme uzun vadede motive kalmak için önemlidir. Doğru, John. Kendine bakmak anahtardır. İpuçları için teşekkürler Anna. Kendimi şimdiden motive hissediyorum. Hoş geldin, John. Motive olalım ve ilerlemeye devam edelim. İşte sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı. Ders 2. Yeterli meyve ve sebzeye sahip olduğumuzdan emin olalım. Yeterince meyve ve sebzeye sahip olduğumuzdan emin olalım. Kesinlikle. Sağlıklı bir diyet için gereklidirler. Alışveriş listesine elma, portakal ve muz ekleyeceğim. Ispanak ve lahana gibi yapraklı yeşillikleri almayı unutmayın. İyi fikir. Ayrıca dolmalık biber ve havuç gibi renkli sebzeler almalıyız. Ve meyveleri unutma. Antioksidanlarla doludurlar. Yaban mersini ve çilek hemen geliyor. Tabaklarımızda meyve ve sebzelerden oluşan bir gökkuşağı hedefleyelim. Çeşitlilik, bir dizi besin almak için anahtardır. Ve yemeklerimizi daha lezzetli ve çekici hale getirir. Taze ürünleri stokladığımdan emin olacağım. Kolaylık sağlamak için donmuş seçenekleri de düşünebiliriz. Bu doğru. Dondurulmuş meyve ve sebzeler hala besleyicidir. Bol miktarda bitki bazlı iyilik içeren sağlıklı bir beslenme planına bağlı kalalım. Kesinlikle, Anna. İşte canlı ve besleyici bir diyet. Teşekkürler, John. Vücudumuzu doğanın iyiliğiyle besleyelim. Ders 3. Alışverişe gitmek ister misiniz? Biraz daha kıyafet almak için alışverişe gitmek ister misin? Elbette, farklı mağazaları kontrol edebilir ve daha rahat kıyafetler bulabiliriz. Bir plana benziyor. Hadi bir alışveriş macerasına çıkalım. Heyecanlıyım. Bazı harika fırsatlar da keşfedebiliriz. Ve kim bilir, bazı benzersiz parçalar bulabiliriz. Alışverişin eğlenceli kısmı, beklenmedik hazineler. Konfor ve stile öncelik verdiğinizden emin olalım. Kesinlikle, ikisinden de ödün vermeyin. Ve belki daha sonra kendimize güzel bir yemek ikram edebiliriz. Bu, alışveriş çılgınlığımızı sona erdirmenin mükemmel bir yolu gibi geliyor. Gidelim Anna. Rahat ve şık kıyafetler bulma zamanı.
Tam arkanızdayım, John. Hadi o rahat kıyafetleri sallayalım. Gidiyoruz, bir alışveriş macerasına. Ders 4. Farklı düşünme biçimlerini görmek büyüleyici. Anna, farklı düşünme biçimlerini görmek büyüleyici. Farklı bakış açılarıyla öğreniyor ve büyüyoruz. Kendi inançlarımıza meydan okur ve ufkumuzu genişletir. Kesinlikle. Dünya hakkındaki anlayışımızı genişletir. Benzersiz parçalarla bir bulmacayı bir araya getirmek gibi. Her bakış açısı bulmacaya yeni bir parça ekler. Ve ne kadar çok parçamız olursa, resim o kadar net hale gelir. Empati ve anlayışı teşvik eder. Bir şeyleri görmenin birden fazla yolu olduğunun farkındayız. Ve çeşitliliğin güzelliğini takdir etmemize yardımcı olur. Birbirimizden ne kadar çok şey öğrenebileceğimizi sürekli hatırlatıyor. Bu yüzden farklı bakış açılarını benimsemek çok önemlidir. Her zaman yeni fikirlere açık olmaya çalışmalıyız. Kesinlikle, John. Farklı bakış açılarının zenginliğini kucaklamaya devam edelim. İşte öğrenmek, büyümek ve yeni bakış açılarını benimsemek için. Ders 5. Etkili ağ oluşturma için herhangi bir ipucu var mı? Sakin olun ve ortak bir zemin bulun. Etkili ağ oluşturma için herhangi bir ipucu var mı? Kesinlikle. Bir ipucu, başkalarıyla gerçekten ilgilenmektir. Yani, aktif olarak dinleyin ve sorular sorun. Evet, onların bakış açısına değer verdiğinizi gösterir. Bu mantıklı. Gerçek bağlantılar kurmak. Başka bir ipucu, kendinden emin ve ulaşılabilir olmaktır. Yani, olumlu ve arkadaşça bir tavır sürdürmek. Kesinlikle. Samimi bir atmosfer yaratmaya yardımcı olur. Unutulmaz bir izlenim bırakmaya ne dersiniz? Otantik olun ve benzersiz niteliklerinizi sergileyin. Yani, güçlü yönlerimi ve tutkularımı vurgulamak. Evet, insanların sizi ve ilgi alanlarınızı hatırlamasına yardımcı olur. Paylaşabileceğiniz başka ipuçları var mı? Bağlı kalmak için ağ etkinliklerinden sonra takip edin. Yani, dostça bir e-posta veya mesaj göndermek. Kesinlikle. Yaptığınız bağlantıya değer verdiğinizi gösterir. Bir sonraki ağ oluşturma fırsatım için bu ipuçlarını aklımda tutacağım. Bunu hallettin, John. Gerçek bağlantılar kurun ve parlayın. Teşekkür ederim, Anna. İşte etkili ağ oluşturma ve anlamlı bağlantılar. Teşekkürler, John. Ağ oluşturma çabalarınız verimli olsun. Ders 6. Paylaşılan malzemeler için toplu satın almayı düşünebiliriz. İyi fikir. Paylaşılan malzemeler için toplu satın almayı düşünebiliriz. Bu paradan ve kaynaklardan tasarruf etmenin akıllıca bir yoludur. Ayrıca, herkes için yeterli malzemeye sahip olmamızı sağlar. Kaynaklarımızı birleştirebilir ve maliyetleri bölebiliriz. Katılan herkes için verimli ve kullanışlıdır. İhtiyacımız olan öğelerin bir listesini yapmalıyız. Ve sonra toplu alımlar için en iyi fırsatları araştırın. Karşılaştırmalı alışveriş, en iyi değeri elde etmemize yardımcı olabilir. Gerekli depolama alanını da göz önünde bulunduralım. Doğru, yeterince yerimiz olduğundan emin olmalıyız. Belki ortak bir depolama alanı belirleyebiliriz. Bu iyi bir fikir. Her şeyi düzenli tutar. Ve herkesin materyallere erişmesini kolaylaştırır. Bunu grubun geri kalanıyla tartışalım.
Ve toplu satın alma fikrine katılıp katılmadıklarını görün. İşbirliği, çalışmasını sağlamanın anahtarıdır. İleriyi düşündüğümüze sevindim Anna. Birlikte kaynaklarımızı daha da ileri götürebiliriz. Kesinlikle, Anna. İşte akıllı ve verimli kaynak yönetimi. Teşekkürler, John. Paylaşılan materyallerimizden en iyi şekilde yararlanalım. Ders 7. Güney Amerika çeşitli seçenekler sunar. Konaklama seçenekleri hakkında, Güney Amerika çeşitli seçenekler sunar. Lüks otellerden bütçe dostu pansiyonlara kadar bu doğru. Tatil kiralamalarını veya misafirhaneleri de düşünebiliriz. Ve ekoş pansiyonları ve kamp alanlarını da unutmayın. Her bütçe ve tercih için seçeneklerin olması harika. Kesinlikle, ihtiyaçlarınıza uygun bir şey bulabilirsiniz. Yerel pansiyonlarda kalmanın eşsiz bir kültürel deneyim sağlayabileceğini duydum. Evet, kendinizi yerel topluluğa sokmak için bir şans. Dağ evleri veya sahil tatil köylerinden manzaralar nefes kesici olabilir. Güney Amerika'nın çeşitli manzaraları çarpıcı konaklama ortamları sunar. Keşfedilecek bu kadar çok seçeneğe sahip olmak heyecan verici. Konaklamamızı seyahat hedeflerimize uyacak şekilde uyarlayabiliriz. Macera, rahatlama veya kültürel daldırma olsun. Seyahatimiz için en iyi seçenekleri bulmak için biraz araştırma yapalım. Katılıyorum Anna. Kalmak ve unutulmaz anılar yaratmak için mükemmel bir yer bulalım. Güney Amerika'nın inanılmaz konaklama seçeneklerini keşfetmekten dolayı tebrikler. Ders 8. Düzenli egzersiz yapmaya başladım. Düzenli egzersiz yapmaya başladım. Bu harika. Ne tür egzersizler yapıyorsunuz? Koşulara gidiyordum ve biraz halter yapıyordum. Bu genel fitness için harika bir kombinasyon. Kesinlikle enerji seviyemizi artırdı. Bunu duymak harika. Başka değişiklik var mı? Ayrıca daha çok meyve ve sebze yiyorum. Sağlıklı bir diyet için akıllıca bir seçimdir. Sindirimimde de bir fark ettim. Besleyici yiyecekler yemek vücudunuz için harikalar yaratabilir. Kesinlikle. Her şey kendimize bakmakla ilgili. Eklediğiniz başka sağlık alışkanlıkları var mı? Uykuya ve yeterince dinlenmeye öncelik veriyorum. Bu genel refahınız için önemlidir. Küçük değişikliklerin ne kadar büyük bir fark yaratabileceği şaşırtıcı. Kesinlikle. Harika çalışmaya devam et, John. Teşekkürler Anna. İşte daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam tarzı. Sağlığınız ve iyiliğiniz için tebrikler John. Ders 9. Ya hata yaparsam? Gittikçe öğren. Ya hata yaparsam? Hatalar öğrenme sürecinin bir parçasıdır John. Ama ya işleri berbat edersem? Endişelenmeyin. Hatalar büyümemize ve gelişmemize yardımcı olur. Aptalca görünmekten korkuyorum. Unutmayın, herkes hata yapar, uzmanlar bile. Hata yapma korkusunu nasıl aşarım? Büyüme zihniyetini benimseyin ve kendinize karşı nazik olun. Yani, başarısızlıklardan ders almak sorun değil mi? Kesinlikle. Başarısızlıklar değerli derslere yol açar. Sanırım denememek ve başarısız olmak hiç denememekten daha iyidir. Ruh bu, John.
Hesaplanmış riskler alın. Bunu hatırlayacağım. Öğrenmek şans almayı içerir. Unutma, hepimiz birbirimizi desteklemek için buradayız. Teşekkürler Anna. Şimdi kendimi daha güveniyorum. Bunu hallettin, John. Hatalar başarıya giden basamak taşlarıdır. Teşvik ettiğin için minnettarım Anna. Yolculuğu kucaklayalım. Öğrenmek, büyümek ve hatalarımızı kucaklamak için tezahürat. Ders 10. Birkaç restoran ve kafe var. Evet, terminalde birkaç restoran ve kafe var. Bu harika. O zaman aç kalmayacağız. Aralarından seçim yapabilecekleri çeşitli mutfaklar olduğunu duydum. Bu heyecan verici. Farklı tatları keşfetmeyi seviyorum. Yerel spesiyaliteleri deneyebilir veya tanıdık bir şeyler yiyebiliriz. Seyahat ederken yeni bir şeyler denemek her zaman eğlencelidir. Ve eğer acelemiz varsa, yemek için çabucak bir şeyler yiyebiliriz. Özellikle uçağa binerken kolaylık önemlidir. Umarım vejetaryen seçenekleri de vardır. Eminim yapacaklardır. Vejetaryen seçimleri daha yaygın hale geliyor. Bu bir rahatlama. Beslenme tercihlerinin yerine getirilmesi güzel. Kesinlikle. Dışarıda yemek yemeyi çok daha kolay hale getirir. Zaten pist manzaralı bir yemeğin tadını çıkarmayı hayal edebiliyorum. Bu unutulmaz bir deneyim gibi geliyor. Terminaldeki yemek sahnesini keşfettiğimizden emin olalım. Kesinlikle, John. Kalkıştan önce damak tadımızı tatmin edelim. Lezzetli havaalanı yemekleri ve mutfak maceralarına buradayız. Teşekkürler, John. Afiyet olsun ve güvenli seyahatler. Ders 11. Güzel bir gün. Merhaba, güzel bir gün, değil mi? Evet, öyle. Açık havada eğlenmek için mükemmel hava. Bakkal alışverişine mi gidiyorsun? Evet, birkaç şey almam lazım. Biraz taze meyve ve sebze almayı unutmayın. Kesinlikle listemdeler. Yapmayı planladığınız özel tarifler var mı? Lezzetli bir salata yapmayı düşünüyorum. Kulağa ferahlatıcı geliyor. Gizli malzemeler var mı? Bir tutamak beyaz peynir her zaman hoş bir dokunuş katar. Yiyeyim. Yemeğe gelebilir miyim? Elbette, her zaman hoş karşılanırsın, John. Harika. Yemeği tamamlamak için biraz tatlı getireyim. Çok düşüncelisin. Bunu dört gözle bekliyorum. Ben de. Bakkalda görüşürüz. Orada görüşürüz, John. Mutlu alışveriş. Teşekkürler Anna. Harika bir gün geçirin. Sen de John. Güneş ışığının tadını çıkarın. Ders 12. Size aciliyet duygusu verir. O akıllıca bir şey. Size aciliyet duygusu veriyor, değil mi? Kesinlikle. Son teslim tarihlerini belirlemek odaklanmamı sağlıyor. Küçük bir baskının üretkenliği nasıl artırabileceği şaşırtıcı. Son teslim tarihleri bir amaç ve motivasyon duygusu yaratır. Görevlere öncelik vermemize ve zamanımızı etkili bir şekilde yönetmemize yardımcı olurlar. Artı, bir son teslim tarihine uymak bir başarı duygusu getirir. İlerlemeyi görmek ve projeleri zamanında tamamlamak tatmin edici. Son teslim tarihleri olmadan
Görevler oyalanabilir ve bunaltıcı hale gelebilir. Katılıyorum. Bir zaman çizelgesine sahip olmak işlerin ilerlemesini sağlar. Ayrıca başkalarıyla planlamaya ve koordine etmeye yardımcı olur. Son teslim tarihleri zor olabilir, ancak bizi elimizden gelenin en iyisini yapmaya zorluyorlar. Yapı sağlıyorlar ve bizi sorumlu tutuyorlar. Öyleyse, son teslim tarihlerini kucaklayalım ve işleri gerçekleştirelim. Kesinlikle, John. Son teslim tarihlerini belirleyelim ve hedeflerimize ulaşalım. Üretken olmanın ve son teslim tarihlerimizi karşılamanın tebrik ederiz. Teşekkürler, John. İşlerin zamanında gerçekleşmesini sağlamak için işte. Ders 13. Geliştirebileceğimiz bir alan. Geliştirebileceğimiz bir alan. Kabul ettim. Değerli ve ilgi çekici içerik oluşturmalıyız. İçeriğimizi nasıl daha değerli hale getirebiliriz? Yararlı bilgiler ve pratik ipuçları sağlayabiliriz. Bu iyi bir fikir. İnsanlar eyleme geçirilebilir tavsiyeleri takdir eder. Kitlemizin ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalıyız. Kesinlikle. İçeriği tercihlerine göre uyarlamak çok önemlidir. Görseller ve hikaye anlatımı kullanarak onu ilgi çekici hale getirebiliriz. Görseller eklemek onu daha çekici ve akılda kalıcı hale getirecektir. Ayrıca etkileşimi ve sohbeti teşvik edebiliriz. Bu doğru. Hedef kitlemizde etkileşim kurmak bir bağlantı kurar. İçerik oluştururken nicelikten çok kaliteye odaklanalım. Katılıyorum. Daha az ama etkili parçaya sahip olmak daha iyidir. Ve her zaman geri bildirimlerden öğrenebilir ve uyum sağlayabiliriz. İçerik oluşturmada sürekli iyileştirme esastır. Birlikte, başkalarıyla rezonansa giren içerik oluşturabiliriz. Kesinlikle, Anna. Değerli ve ilgi çekici içerik için çaba gösterelim. Fark yaratan içerik oluşturmaya tebrikler. Teşekkürler, Anna. İşte bilgilendirici ve ilham veren içerikler. Ders 14. Bugün daha sonra size potansiyel otellerin bir listesini göndereceğim. Kesinlikle. Bugün daha sonra size potansiyel otellerin bir listesini göndereceğim. Kulağa harika geliyor John. Teşekkür ederim. Sorun değil. Farklı seçenekler eklediğimden emin olacağım. Çeşitli fiyatlara sahip olmak faydalı olacaktır. Bunu aklımda tutacağım ve uygun fiyatlı seçenekler bulacağım. Ayrıca, şehir merkezine yakınlarsa uygun olurdu. Anlıyorum. Konum önemli bir faktördür. Aramamız gereken özel olanaklar var mı? Ücretsiz Wi-Fi ve kahvaltıya öncelik verelim. İyi fikir. Bunlar konforlu bir konaklama için gereklidir. Biraz araştırma yapacağım ve bu olanaklara sahip oteller bulacağım. Çabanın için minnettarım John. Tekrar teşekkür ederim. Bu benim zevkim. Harika bir yolculuk geçirdiğinizden emin olmak istiyorum. Bulduğunuz seçenekleri görmek için sabırsızlanıyorum. Listeyi bugün daha sonra size göndereceğim. Bizi izlemeye devam edin. Kulağa hoş geliyor John. Kontrol etmek için heyecanlıyım. Pekala, Anna. Yakında sizinle iletişime geçeceğim. Tekrar teşekkürler John. Harika bir gün geçirin. Sen de, Anna. Kendine iyi bak ve yakında seninle konuşun. Ders 15. Bir karar vermeden önce incelemeleri kontrol ettiğimden emin olacağım. Bu mantıklı bir fikir. Bir karar vermeden önce incelemeleri kontrol ettiğimden emin olacağım. İyi düşündün John.
İncelemeler bize değerli bilgiler verebilir. Orada kalan insanlardan haber almak önemlidir. Hizmet kalitesi ve temizlik hakkında bilgi edinebiliriz. Kesinlikle. Keyifli bir deneyim sağlamak istiyoruz. Yaygın şikayetler olup olmadığını görmek de faydalıdır. Bu şekilde olası sorunların farkında olabiliriz. Yolcuların deneyimlerine güveniyorum. Çevrimiçi incelemeler harika bir bilgi kaynağı olabilir. Hem olumlu hem de olumsuz geri bildirimleri not edelim. Kabul ettim. Bir karar vermeden önce tüm yönleri dikkate alacağız. İyi bilgilendirilmiş bir seçime sahip olmak güven verici. Bizim için gerekli tüm bilgileri toplayacağım. Teşekkür ederim, John. Titizliğiniz takdir ediliyor. Memnun oldum Anna. Harika bir konaklama geçirmemizi istiyorum. İyi bir ekip oluşturuyoruz. Her zaman birbirimize göz kulak oluyoruz. Kesinlikle Anna. Birlikte mükemmel yeri bulacağız. Kapsamlı araştırma ve bilinçli kararlar için tebrikler. Teşekkürler Anna. İşte ileride harika bir yolculuk. Bekleyemem. Hadi unutulmaz kılalım, John. Ders 16. Gezegenimizi korumaya odaklanmanın tam zamanı. Gezegenimizi korumaya odaklanmamızın tam zamanı. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Ne yapmalıyız? Karbon ayak izimizi azaltarak başlayabiliriz. Bu, daha az enerji kullanmak ve kaynakları korumak anlamına gelir. Kesinlikle. Geri dönüşümü ve yeniden kullanmayı da teşvik edebiliriz. Ve sürdürülebilir uygulamaları ve yenilenebilir enerjiyi destekleyelim. Ağaç dikmek ve doğal yaşam alanlarını korumak da hayati önem taşır. Farkındalığı yaymalı ve başkalarını da eğitmeliyiz. Kesinlikle. Küçük eylemler büyük bir fark yaratabilir. Uzun vadeli düşünmek ve sürdürülebilirliğe öncelik vermek önemlidir. Birlikte daha yeşil ve sağlıklı bir dünya yaratabiliriz. Aynı sayfada olduğumuza sevindim, John. Ben de Anna. Gezegenimizin koruyucuları olalım. Gelecek nesiller için sürdürülebilir bir gelecek için tebrikler. Teşekkürler Anna. İşte gezegenimizi korumak ve korumak için. Olumlu bir etki yaratalım, John. Bunu yapabiliriz. Ders 17. Şimdi ne yapmalıyız? Biliyorum, çok sinir bozucu. Şimdi ne yapmalıyız? Bir adım geriye gidelim ve durumu değerlendirelim. Sorunun temel nedenini belirlemeliyiz. Bunu öğrendikten sonra çözümlere beyin fırtınası yapabiliriz. Sakin kalmak ve rasyonel düşünmek önemlidir. Gerekirse tavsiye veya yardım isteyebiliriz. İşbirliği bir çözüm bulmamıza yardımcı olabilir. Sorunu daha küçük parçalara ayıralım. Bu şekilde her yönü ele almak daha kolay olacaktır. Ve pozitif ve ısrarcı kalmayı unutmayalım. Bu deneyimden öğrenebilir ve güçlenebiliriz. Birlikte, bu engeli aşmanın bir yolunu bulacağız. Çözüm bulma yeteneğimize inanıyorum. Ben de, John. Adım adım çözeceğiz. Zorluklarla yüzleşmek ve çözüm bulmak için tebrikler. Teşekkürler, John. İşte kararlılığımız ve dayanıklılığımız. Bu sorunu doğrudan ele alalım, Anna.
Bunu yapabiliriz. Ders 18. Organik içecekleriniz var mı? Biraz fındık ve kuru meyve alayım. Organik içecekleriniz var mı? Maalesef şu anda organik içeceklerim yok. Endişelenme. Bakkalda bulabiliriz. Bu bir plan gibi geliyor. Etiketleri kontrol ettiğinizden emin olalım. Kesinlikle. Daha sağlıklı seçenekleri seçmek istiyoruz. Organik içecekler refahımız için daha iyi bir seçimdir. Ayrıca çevre için de daha iyidirler. Alışveriş listesine ekleyeceğim. Hatırlattığın için teşekkürler. Hoş geldin. Seçimlerimize dikkat etmek her zaman iyidir. Kesinlikle. Küçük değişiklikler daha sağlıklı bir yaşam tarzına yol açabilir. Ve elinizde besleyici atıştırmalıklar olması güzel. Katılıyorum. Fındık ve kuru meyveler tatmin edici bir atıştırmalıktır. Pekala, dükkana gidip ihtiyacımız olanı alalım. Bir plana benziyor John. Hadi gidelim. Seninle sağlıklı bir atıştırmalık zamanı dört gözle bekliyorum Anna. Ben de, John. Akıllı ve lezzetli seçimler yapalım. Sağlığa ve keyifli atıştırmalıklara tebrikler. Teşekkürler, John. İşte organik içecekler ve besleyici lokmalar. Lezzetli ve besleyici bir gün yapalım Anna. Ders 19. Herhangi bir sanat dersi alıyor musun, Anna? Sanat dersi alıyor musun, Anna? Hayır. Ben kendi kendimi öğrendim. Sadece eğlence için resim yapıyorum. Bu etkileyici. Doğal bir yeteneğin var. Teşekkür ederim, John. Zevk aldığım bir hobi. Resmi dersler almayı düşündünüz mü? Bunu düşündüm ama kendi başıma keşfetme özgürlüğünü tercih ederim. Bu mantıklı. Yaratıcı özgürlüğe sahip olmak harika. Artı, kendini ifade etme sürecinde neşe buluyorum. Sanat kendini ifade etmenin harika bir yoludur. Kesinlikle. Bu benim için de bir rahatlama şekli. Bu harika. Tutkunuzu beslemeye devam edin. Yapacağım, John. Bana mutluluk ve tatmin getiriyor. Zanaatınıza olan bağlılığınıza hayranım. Teşekkür ederim, John. Benim için çok şey ifade ediyor. Yaratıcılığa tebrikler ve sevdiklerimizin tadını çıkarın. Teşekkürler, John. İşte eğlence ve kendini ifade etmek için resim yapmak. Hayal gücünün yükselmesine izin ver, Anna. Mutlu boyama. Ders 20. Nasıl analiz etmeliyiz? Bu harika bir fikir. Verileri aldıktan sonra nasıl analiz etmeliyiz? Verileri kategorilere ayırarak başlayabiliriz. Sınıflandırma, kalıpları tanımlamayı kolaylaştıracaktır. Ardından verileri görselleştirmek için çizelgeleri veya grafikleri kullanabiliriz. Görsel temsiller, trendleri hızlı bir şekilde tespit etmemize yardımcı olabilir. Ayrıca temel metrikleri ve istatistikleri de hesaplamalıyız. Bu şekilde, rakamlardan daha derin bilgiler edinebiliriz. Verileri zaman içinde veya farklı gruplar arasında karşılaştırabiliriz. Karşılaştırmalar yapmak daha geniş bir bakış açısı sağlayacaktır. Ve aykırı değerleri veya anomalileri aramayı unutmayalım. Bunlar da bize değerli bilgiler verebilir. Analiz sürecimizi ileride başvurmak üzere belgelemeliyiz. İyi nokta.
Net bir metodolojiye sahip olmak önemlidir. Ve birlikte çalışalım ve bulgularımızı tartışalım. Takım çalışması ve çeşitli bakış açıları analizi geliştirebilir. Verilere dalmaktan ve içgörüleri ortaya çıkarmaktan heyecan duyuyorum. Ben de Anna. Bilgiden en iyi şekilde yararlanalım. Kapsamlı analiz ve anlamlı keşifler için tebrikler. Teşekkürler, Anna. İşte verilerden bilgi çıkarmak için. Hadi hassasiyet ve merakla analiz edelim, John. Ders 21. Neye odaklanmamızı öneriyorsunuz? Dijital reklamcılık söz konusu olduğunda neye odaklanmamızı öneriyorsun, Anna? Hedef kitlemizi belirleyerek başlayalım. Hedef kitlemizi bilmek mesajımızı uyarlamamıza yardımcı olacaktır. Sık kullandıkları platformları da göz önünde bulundurmalıyız. Bu şekilde onlara etkili bir şekilde ulaşabiliriz. İlgi çekici ve görsel olarak çekici içerik oluşturmak çok önemlidir. Göz alıcı içerik dijital alanda dikkat çekebilir. Reklamlarımızı mobil cihazlar için de optimize etmeliyiz. Mobil kullanım artıyor, bu nedenle mobil uyumlu olmak önemlidir. Kampanyamızın başarısını ölçmek için verileri izlemek ve analiz etmek hayati önem taşır. Veriye dayalı içgörüler, bilinçli kararlar vermemizde bize rehberlik edecektir. En son dijital pazarlama trendlerinden haberdar olalım. Trendlere ayak uydurmak rekabette önde kalmamıza yardımcı olacaktır. Sosyal medya reklamcılığının gücünü de unutmayın. Sosyal medya platformları, izleyicilerimize ulaşmak için geniş fırsatlar sunar. Birlikte güçlü bir dijital reklamcılık stratejisi oluşturacağız. Yaklaşımımızın olumlu sonuçlar vereceğinden eminim. Etkili dijital reklamcılığa ve hedeflerimize ulaşmaya tebrikler. Teşekkürler, Anna. Başarılı bir dijital pazarlama yolculuğuna. Dijital dünyada bir etki yaratalım, John. Ders 22. Uçuş 1 saat ertelendi. Oh hayır, uçuş 1 saat ertelendi. Bu talihsiz bir şey. Evet, beklemek zorundayız. En azından fazladan zamanımız var. Doğru, bir kahve alıp rahatlayabiliriz. Ya da havaalanındaki dükkanları keşfedebilirsiniz. Bu zaman geçirmek için iyi bir yol olabilir. Bu beklenmedik gecikmeden en iyi şekilde yararlanalım. Kesinlikle, pozitif kalmak anahtardır. Ve kim bilir, belki gecikme diğer yolcularla bazı ilginç sohbetlere yol açacaktır. Bu doğru, yeni insanlarla tanışmak için bir şans. Bu durumun en iyisini yapacağız, Anna. Kesinlikle, John. Yolculuğumuz planlanandan biraz sonra devam edecek. Sabır bir erdemdir ve onlardan bolca sahibiz. Ruh bu, John. Beklemeyi kucaklayalım ve yolculuğun tadını çıkaralım. Beklenmedik gecikmelerden en iyi şekilde yararlanmak için işte. Ders 23. Ben de yerel pazarı seviyorum. Ben de yerel pazarı seviyorum. Çok kaliteli meyve ve sebzeleri var. Katılıyorum, John. Tazelik rakipsizdir. Yerel çiftçileri desteklemek her zaman bir zevktir. Ve ürün çeşitliliği şaşırtıcı. Farklı meyve ve sebze türlerini keşfetmekten zevk alıyorum. Yeni lezzetler keşfetmenin harika bir yolu. Ayrıca, fiyatlar genellikle makul. Bu doğru. Bu bir kazan-kazan durumu.
Yerel pazarda alışveriş yapmakta daha kişisel geliyor. Kesinlikle. Satıcılarla etkileşime girebilirsiniz. Ve genellikle yararlı pişirme ipuçları sağlarlar. Aynı zamanda harika bir topluluk deneyimi. Piyasadan her zaman memnun kalarak ayrılıyorum. Ben de, John. Haftamın en önemli olaylarından biri. Yerel pazara ve taze, lezzetli ürünlere selamlar. Teşekkürler, John. İşte yerel çiftçileri desteklemek ve sağlıklı beslenmeyi desteklemek için. Lezzetlerin tadını çıkaralım ve iyiliği kucaklayalım Anna. Ders 24. Uçuş saati kaçta? Hemen köşede mi? Bu çok uygun. Uçuş saati kaçta? Biniş saat 14.30'da. Çok zamanımız var. Mükemmel. Gemiye binmeden önce hızlı bir atıştırmalık alabiliriz. Patates kızartması için can atıyorum. Peki ya sen? Patates kızartması kulağa hoş geliyor. Yakınlarda bir yer bulalım. Caddenin hemen aşağısında bir burger restoranı var. Harika. Oraya gidelim ve isteklerimizi tatmin edelim. Umarım çıtır çıtır patates kızartması vardır. Eminim biliyorlar. Patates kızartmalarıyla tanınırlar. Zaten lezzetin tadına bakabiliyorum. Sadece düşünürken acıkıyorum. Uçuş öncesi lezzetli bir ikram yapalım. Kabul ettim. Patates kızartması ve iyi arkadaşlık, mükemmel bir kombinasyon. İsteklerimizi tatmin etmek ve anın tadını çıkarmak için tebrikler. Teşekkürler, Anna. İşte lezzetli patates kızartması ve harika maceralar. Hadi şımartalım ve her lokmanın tadını çıkaralım. John. Ders 25. Daha önce hiç yalnız seyahat ettin mi? Hey, daha önce hiç yalnız seyahat ettin mi? Aslında, aldım. Heyecan verici bir deneyimdi. Kulağa harika geliyor. Nereye gittin? Güneydoğu Asya'da sırt çantasıyla seyahat ettim. Vay canına, bu epey bir macera olmalı. Öyleydi. Yol boyunca pek çok ilginç insanla tanıştım. Yalnız seyahat ederken kendinizi güvende hissediyor musunuz? Evet, önlem aldım ve içgüdülerime güvendim. Bu önemli. Zorluklarla nasıl başa çıktınız? Bana becerikli ve uyarlanabilir olmayı öğretti. Dünyayı kendi başınıza keşfetme cesaretinize hayranım. Teşekkür ederim, John. Kendini keşfetme yolculuğuydu. Yaptığın anıları sadece hayal edebiliyorum. Sonsuza dek değer vereceğim bir deneyim. Yalnız seyahat etmek ve yeni ufukları kucaklamak için tebrikler. Teşekkürler, John. İşte konfor alanlarımızdan çıkmak için. Macera aramaya ve bakış açımızı genişletmeye devam edelim. Kesinlikle, John. Macera bizi orada bekliyor.